Geçtiğimiz haftaki merak uyandıran bölümdeki kadar büyük bir ivme yakalayamamış olsa da, Welcome to Derry, 4. bölümünde yine heyecan verici birkaç gelişme sunuyor. Lily'nin Juniper Lee'den uzak durma gerekçesi daha da zayıflıyor, ordu Dick Halloran'ın parlak yeteneklerini sorgulama amacıyla kullanıyor ve Hannon'lar, sonunda Will'in palyaçolar ve hayaletler hakkındaki uydurma hikayelerine inanmaya başlıyor. Welcome to Derry, gerçek it tarzında, gerçek dünyanın dehşetini kurgusal bir hayalet hikayesine örüyor. Çocukların bir nükleer saldırı durumunda ne yapmaları gerektiğini anlatan bir videoyu sınıfta izlediğini görüyoruz. Sanki bu dünyadaki en normal, en sıradan şeymiş gibi. Charlotte, Derry'e taşınmadan önce, işlemedikleri suçlar için yalan itirafta bulunmaya zorlanan siyahi şüphelilerin hakları için mücadele ettiğini belirtiyor. Dönem kostümleri ve eski zamanları anımsatan prodüksiyon tasarımı bizi tarihi bir ortama götürüyor. Ancak bu gibi sahneler, 60'ların başındaki gergin siyasi iklimi yakalamak için bir adım daha ileri gidiyor. Özellikle bu bölüm, O'nun dehşetiyle ırkçılığın dehşeti arasında ustaca paralellikler kuruyor. Charlotte, Ronnie'nin babasının haksız suçlamalarla mücadelesine yardım ettiğinde, Leroy bunun yerel halkı kızdıracağından ve istenmeyen ilgiyi üzerine çekeceğinden endişeleniyor. Gecenin bir yarısı, Will evin dışından onu izleyen bir hayalet görünce travma geçirdikten sonra, Leroy bunun aileyi takip eden huysuz bir komşu olduğunu varsayıyor. Bu güçlü bir mesaj. Hannon'lar gibi ailelerin hayaletler ve iblisler konusunda endişelenmesine gerek yok. Peşlerinde zaten çok gerçek canavarlar var. Hannon'lar, BT franchise'ında ebeveynlerin geleneksel rolünü alt üst ediyor. It serisinin geleneklerinden biri, yetişkinlerin işe yaramaz olduğudur ve Welcome to Derry de bunu büyük ölçüde destekler. Çocuklar canavarlarla savaşmak için yetişkinlerin yardımına ihtiyaç duyar, ancak yetişkinler onlara inanmaz. Fotoğrafik kanıtlara rağmen. Geçen haftaki Welcome to Derry bölümünün sonunda, çocuklar Pennywise'ı filme almayı başardılar. Bu bölümün başında bu fotoğrafları doğrudan polis şefine götürüyorlar, ancak şef onları hemen reddediyor. Çocuklar bu fotoğraflara baktıklarında bir palyaço iblisi tarafından terörize edildiklerine dair tartışılmaz bir kanıt görüyorlar. Ancak şefin gördüğü tek şey, bu çocukların kasabanın katı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğine dair tartışılmaz bir kanıt. Görünüşe göre, tıpkı 27 yıl sonra Kaybedenler Kulübü gibi, bununla kendi başlarına başa çıkmak zorunda kalacaklar. Ancak görünen o ki, Derry'deki tüm yetişkinler işe yaramaz değil. Stephen King'in romanında, kasabanın yetişkinlerinin Pennywise'ın terör estirmesinde bir nebze de olsa suç ortaklığı yaptığı ima ediliyor. Doğaüstü bir şeyin çocuklarını periyodik olarak terörize ettiğini biliyorlar ve görmezden gelip onları yalnız bırakma konusunda gizli bir anlaşmaları var. Ancak Will Hanlon'ın ailesi Derry'li olmadığı için bu gizli anlaşmaya dahil değiller. Will, annesine kasabada garip bir şeyler döndüğünü ve güçlü bir varlık tarafından hedef alındığını söylediğinde, annesi ona gerçekten inanır ve olayı araştırmaya başlar. Babasıyla bir balık tutma gezisi sırasında Will'i suyun altına sürüklediğinde, babası başta iddia ettiği gibi bir canavar tarafından saldırıya uğradığından şüphelenir. Ancak daha sonra Will'in kollarındaki kanlı yaraları görünce bir şeylerin olduğuna inanır. Charlotte ve Leroy, zaten Derry hakkında ilginç bir dışarıdan bakış açısı sunuyordu. Ancak endişeli ebeveynler, onları bu perili kasabanın en büyük yabancıları haline getirir. Korku sahneleri hala oldukça çizgi filmvari görünüyor. Marge'ın şişkin gözleri korkutucu olmaktan çok aptalca. Ancak durum böyle olduğunda bile, genellikle etkileyici bir dramaya yol açıyor. Lily'nin Marge'ı kurtarmak için yaptığı çaresiz girişimleri, sonunda sanki gözüne bıçak saplanmış gibi görünmesine neden oluyor ve bu da durumunu daha da kötüleştiriyor. Welcome to Derry her zaman bir korku dizisi olarak işe yaramayabilir, ancak düz bir drama olarak asla başarısız olmuyor.